Merhabalar, hoş geldiniz. Kadife iple yaptığım hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bere çalışmamızı yapacağız bugün. Düz örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Sadece arada popcorn tomurcuk çalışmalarımız olacak. Büyüklüğü 1 yaşa kadar uyumlu olacak. Ölçülerinden bahsedeyim. Genişliği 21 santim. Şu büzdüğüm yerden itibaren ölçtüğümde yaklaşık 20 santim. Tamamen uzunluğu da yaklaşık 23 santim. Zaten video içerisinde ördükçe santim ölçülerini veriyorum. Biz için yarım yumaktan fazla ipe ihtiyacımız var. Şöyle ki daha önceki yaptığım tomurcuklu hırkamda 3 tane ip kullandım. Ve kalan ipiyle de bere yaparak değerlendirmek istedim. Bunun yapımını da sizinle paylaşmak istedim. Kalan ipim de yarım yumaktan fazlaydı. Bilginiz olsun. Ona göre örgünüzü başlarsınız. Hırkadan bağımsız çalışırsanız zaten bir tane ip aldığınızda bereniz rahatlıkla yetecektir. Ama benimle aynı şekilde hem hırkayı hem bereyi çalışmak isterseniz 3 ipten 2 parça örgü ortaya çıkarmış olursunuz. Kolay bir çalışma olacak beremiz de zaten. Hemen anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipimin metre uzunluğu 120 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Himalaya Dolphin serisiyle çalışacağız. Reklam veya işbirliği değil. Hangi kalınlıkta çalıştığımı anlamanız açısından söylüyorum. Rek numarası da bu. Hatta bu 120 metre uzunluğundaki ipler bile kendi içinde incelikleri, kalınlıkları değişiyor. Aynı metrede olmasına rağmen buna dikkat ederek örgünüze başlayabilirsiniz. Çünkü ipinizin kalınlığı örgünüzün büyüklüğünü, küçüklüğünü etkiliyor biliyorsunuz. Kullanacağım şiş numaramda 4,5 olacak. Elimin sıkılığına ve ipimin kalınlığına göre. Sizler de hem ipinizin kalınlığında hem el sıkılığınıza göre karar verip örgünüze başlayabilirsiniz. İlk ilmekleri atarken kadife iplerde biliyorsunuz çok sıkmadan rahat bir şekilde ilmekleri atıyorum. Çünkü sonrasında ördüğümde çok esnediği için kadife ip ilk başlangıç yerimiz kasmasın. Biraz rahat, hafif gevşek olarak şişimize 50 tane ilmek atıyoruz. 50 ilmek atarak gelelim. 50 ilmeğimi attım. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz örgünüzü. Fark etmez. Şimdi hemen örgümde bir ters bir düz lastik çalışmasına başlıyorum. İlk ilmeğim ters, yanındaki düz. Bir ters bir düz olarak bütün ilmekleri örelim. Lastik örgüsüyle sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Burada da düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak öreceğim. Yanındaki ilmeğim düz görünüyor. Üzerine düz. Yanındaki ilmeğimi kontrol ettiğimde ters. Kamerada belli olmuyor ama sizler zaten anlarsınız. Tersse ters, düzse düz olarak örüyoruz. Bu şekilde birkaç sıra lastik çalışmamızı örelim. Sonra düz örgülere ve popcorn çalışmasına başlayacağız. Bir ters bir düz olarak lastik çalışmamızı bir miktar örelim. Lastikte sıralarımı tamamladım. Ters örgülerime baktığımda 2, 4, 6, 7 sıra çalışmış görünüyorum. Bu uzunluğu sizler 1-2 sıra eksik veya fazla yaparsınız, fark etmez. Santim olarak bakalım, daha anlaşılır olsun. Yaklaşık 4 santim çalışmış olduk. 50 ilmeğimiz vardı. Başında ve sonunda birer tane gizli artırma yapacağım. 52 ilmekle devam edeceğiz beremizi ve düz örgülere geçeceğiz. Burası benim örgümün ön yüzü. Şu başlangıç ipim sol taraftaysa örgümün ön yüzünde olduğunu anlıyorum. Baştaki ilmeğimi bu sırada öreyim ve şu arada bir tane tel görünüyor. İlmeğim var ya, onu şişime takıyorum. Çapraz bir görüntü verip, çapraz olarak daha doğrusu şöyle şu şekilde bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. İstediğiniz gizli artırma da yapabilirsiniz. Bu şekilde gizli artırma yaparak bir tane artırdım. 51 ilmeğim oldu. İlerliyorum. Örgümüzün sonunda da bir tane artıralım. Düz örgülerle ilerleyelim. İlerledim. Şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Şu aradaki ipimi şişime taktım. Çapraz olarak ördüm ki delik oluşmasın. Düz olarak ördüm ve ikinci gizli artırmamı yapmış oldum. Örgümün arka yüzünden geçerken hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şişimizde 52 tane ilmeğimiz oldu.
Bu sırayı ters örgülerle örelim. Ön yüze geçtiğimizde popcornlarımızı örmeye başlayalım. Sıramı tamamladım ters örgülerle. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada tomurcuk çalışması yapacağız. Bunun için tığa ihtiyacımız var. Benim elimdeki tığım 4 milim kalınlığında. Sizin de elinizde hangi kalınlıkta tığınız varsa onunla çalışabilirsiniz. Daha doğrusu kadife iple yapacağınız tomurcukta hangi kalınlıkta tığla rahat ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. Başta 3 düzme örüyorum önce. 3 ilmek düz ördüm. Ve burada tomurcuk çalışması yapabiliriz. Şöyle parmağıma doluyorum ipimi. Sıradaki ilmeğimin içinden bu ipimi çıkarıyorum. İlmeğimi serbest bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere girdim ilmeğimin içine. İpimi çıkardım. Trabzan çalışmış oldum. Tekrar tığıma doladım. İkinci trabzan. Üçüncü. Dördüncü. Ve baktığımda tığımda 5 tane ilmeğim görünüyor. 5'ini birden şöyle içinden geçirip topluyorum. Bir tane de zincir çekip sabitliyorum. Tomurcuğumu çalışmış oldum. Bunu şişime takıyorum. İki tomurcuğumun arasında 9 düz öreceğim örneğimi çalışırken. 9 ilmek düz olarak örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Şu benim tomurcuk ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 9. Tekrar tığımı aldım. Popcornumu çalışıyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birden geçiriyorum. Ve bir tane de ipimi zincir çekerek sabitliyorum. Popcornumu çalışmış oldum. Arada 9 düz örüyorum. Popcornumu çalışmış oldum. Yine 9 örüyorum. Bir popcorn çalışıyorum. Bu sıralamayla yapıyoruz. Başka hiçbir zorluğu yok. Popcornumu çalıştım. Yine 9 düz örüyorum. Eğer popcornunuzun biraz daha ufak olmasını istiyorsanız 4 tane trabzan yerine 3 tane de yapabilirsiniz. Toplamda tığınızda 4 tane ilmeğiniz olur. Dördünü birden toplarsınız. Bu şekilde bir tık daha küçük popcorn da elde edebilirsiniz. Ve şişimde kalan 2, 4, 6, 8 ilmeğimi örüyorum. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane popcorn çalışmış olduk. Tekrar popcorn çalışana kadar arada düzlerimiz oluyor. 9 sıra düz olarak örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak tabi. 9 sırayı tamamladıktan sonra tekrar popcornlarımızın yerini değiştirerek çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi hiçbir detay yok. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örüyorum bu 52 ilmeğimi. Tekrar popcorn çalışmasında beraber devam edelim. Arka yüzden bütün ilmeklerimi şimdi ters olarak öreceğim.
Ön yüzde de düz olarak örelim. Bunu 9 sıra yapıp gelelim. Sıralarımı tamamladım. En son sizinle yaptığım popcorn sırasından sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Bir detay olmadığı için ilerledim. Belli oluyor zaten. Ters sıralarımı saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 sıra çalışmış olduk. Şimdi tekrar popcorn sırasını yapacağız. Ancak yerlerini değiştirerek şöyle ortalayarak yapacağız. Bunun hesaplamasını nasıl yaparız? Zaten örerken sayılarını vereceğim. Ancak nasıl hesaplarız, yerleştiririz onu anlatayım. İki popcornumuzun arasında 9 tane ilmeğimiz vardı. Bir önceki popcorn ilmeğimi buluyorum şu. Aşağıya baktığımda da bir önceki popcorn ilmeğim bu. Ve arada tabii ki 9 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 9. En ortaya şuraya 9 ilmeğimin orta noktası, orta ilmeği bu oluyor. Buraya popcornumu çalışacağım. 4 ilmek bu tarafta, 4 ilmek bu tarafta, tam ortalamış oluyorum. Buraya popcorn çalışacağıma göre ileri doğru ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek düz öreceğim. Ve sonra bir popcorn yap, 9 düz ör şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. 8 düz örüyorum. 2, 3, 8 ilmeğimi ördüm. Burada tomurcuğumu çalışıyorum. Tomurcuğu çalıştım. Arada 9 düz örüyorum yine. Dokuz ilmek ördüm. Burada popcorn çalışacağım. Kontrol edelim. Aşağıdaki tomurcuklara bakalım. Buradan ileri doğru 4 ilmeğimi saydığımda ve şu yanındaki ilmeğim benim bir önceki çalıştığım popcorn ilmeğim. Yine burada da ileri doğru baktığımda 4 ilmek ve şu ilmek de benim popcorn ilmeğim şurada. Tam ortalayarak popcornumu burada çalışacağımı anlıyorum. Tekrar çalışalım. Yine 9 düz örüyoruz. Popcorn yap, 9 düz ör. Sırayı tamamlayalım. Yine aradaki düzleri öreceğiz. İlerleyelim sıra sonuna doğru. Sıra sıra popcornumu çalıştım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane popcorn çalışmış oldum. En son yaptım tomurcumu ve şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve aradaki düzlerimi çalışıyorum. 9 sıra çalışıyorduk bunu. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak. Bu sıraları çalıştık diyelim. Tekrar popcorn kuracağız. Burada nasıl yapacağız? Yine bu birinci sıradaki çalıştığımız sayılarda yapacağız. Başta 3 düz öreceğiz. Popcornumuzu çalışacağız. Şöyle ortalamış olacağız. Ve sonra 9 düz bir popcorn olarak çalışacağız. Yine aradaki düzlerimizi öreceğiz. Bu ikinci sıradaki sayılar gibi yapacağız. 8 öreceğiz. Birinci kurulumunu yaptıktan sonra zaten 9 düz örüyoruz. Bir popcorn, 9 düz ör, bir popcorn. Sıralar birbirini takip ediyor zaten. Dediğim gibi 3. popcornu çalışırken birinci sıradaki yaptığımız sayılarda yani 3 düz öreceğim. 4. sıra popcornu yaptığımda da bu ikinci sıradaki sayıda yapacağım. Başta 8 düz öreceğim. Zaten bunu bilmesek de nasıl popcornumuzu ortalayacağımızı da anlatmaya çalıştım. Sıralarımızı tamamlayalım. Kolay bir çalışma zaten. Sadece sırası geldiğinde popcornları çalışıyoruz. Beremiz yeterli uzunluğa gelene kadar bu sıraları örelim. Tekrar beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Anlattığım gibi popcornu yerleştirerek ördüm. 1, 2, 3, 4 sırada popcorn çalışmamız oldu. İçeriden ters sıralarımı saydığımda şu lastikten yukarı doğru 40 sırada ters sıram görünüyor. Santim olarak ölçüyorum. Bütün uzunluğuna baktığımda da 22 santim örmüş görünüyorum. Lastik çalışmama kadar da 18 santim örmüş görünüyorum. En son popcornu yaptıktan sonra da ters sıralara baktığımda 2, 4, 6, 7 sıra ördüm. Bu kadar uzunluk bizim şapkamız için yeterli. Bağcık geçireceğimiz noktada o detaylar için ajur çalışmaları yapacağız. 8 tane delik oluşturmamız gerekiyor. 8 ajur çalışmamız gerekiyor. Bunun için başta 3 ilmek öreceğim. 3 düz ördüm.
Şişime şu şekilde ipimi attım. Doladım yani. Yanındaki 2 ilmeği düz olarak kestim. Ve arada bu kestiğim ilmekle beraber zaman zaman 6, zaman zaman 5 ilmek öreceğim. Bir ajur çalışacağım. 8 tane deliğim oluşmuş, ajurum oluşmuş olacak. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz örelim burada. Şişime şöyle doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bakalım şu şekilde deliklerimiz, ajurlarımız oluşmuş olacak. Kestikten sonra şu kestiğim ilmeği de sayıyorum. Yani 1, 2, 6 düz ördüm bu defa. İpimi doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu defa 5 düz örelim. Kestiğim ilmekle beraber 1, 5 düz ördüm, doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ajur çalışmam ortaya çıkmış oluyor. Bu defa 6 düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örelim. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 5 düz ördüm. Şöyle doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 6 düz öreceğim. Kestiğim ilmekle beraber 1, 6 düzümü ördüm. Şişime doladım ipimi. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 1, 2, 5 düz örelim. Burada da kestiğim ilmekle beraber 2, 4, 5 düzümü ördüm. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bakalım kaç tane ajurumuz oldu. 8 defa ajur çalışması yapmış olduk. Şimdi örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak örelim. Yaptığım ajur çalışmaları da doladığım ilmekler yani. Bunları da şöyle ters olarak örüyorum. Delikli bir görüntü oluşuyor. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzden de düz olarak öreceğim. Tekrar arka yüzden öreceğim. Sonra bir ters bir düz lastik çalışmasına geçeceğiz. Sıralarımızı tamamlayalım. Gelelim. Sıralarımı tamamladım ajur çalışmasından sonra. Arka yüzden ördüm 1, ön yüzden ördüm 2, arka yüzden ördüm 3 sıra çalışmış olduk. Şöyle delikli görüntülerimiz daha net ortaya çıkmış oldu. Artık bir ters bir düz örgüye geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini düz olarak örüyorum. Ters, düz. Bu 52 ilmeğim yine hiçbir detay olmadan bir ters bir düz olarak öreceğim. Yeterli uzunluğa gelene kadar lastik çalışmamı yapacağım. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatacağım. Bağcık çalışmamızı yapacağız. Beremizi dikeceğiz ve şapkamız bitmiş olacak. Sıramızı bir ters bir düz olarak örelim. Sıramı tamamladım. Bir ters bir düz olarak örgümü çeviriyorum. Terslerin üstüne, ters düzlerin üstüne düz olarak örüyorum. Baktığımda yanındaki ilmeğim düz. Ters. Düzün üzerine düz. Tersin üstüne ters. Bu şekilde lastik çalışmamızı yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Lastik çalışmalarımda birkaç sıra ördüm. 2, 4, 5 sıra örmüş görünüyorum. Şimdi şu uzunluğu nasıl ayarlarız? İsterseniz 2 sıra daha örebilirsiniz. Eğer sıraları sayamıyorsanız santim olarak ölçeyim. 3 santim lastik çalışmamız görünüyor. Şöyle ki beremizin yan dikişi yaptığımızı düşünelim. Şu ajurlardan da ipimizin, bağcığımızın geçtiğini düşünelim. Topladığımızda şuradaki mesafe tamamen tercih meselesi. İlla bir standardı sayısı yok aslında. Kendi ipinizin kalınlığına göre şu lastik sırasını ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi burada bütün ilmeklerimi keseceğim artık. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Bildiğiniz kesme tekniğiyle kesebilirsiniz. İster örgünüzün ön yüzünden, ister arka yüzünden kesebilirsiniz. Fark etmez.
Çok sıkmadan örgümüzün aynı esneklikte kesme yapalım. Bütün ilmekleri kapatalım. Sonra yan dikişini yapacağız. Dümdüz dikeceğiz. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım dikişte kullanmak için. İster buradaki ipi kullanırsınız, ister örgüye başlarken artan ipi değerlendirirsiniz. Fark etmez. Şimdi şuradan iğnemi geçiriyorum. Örgümün ters yüzünü katlıyorum. Karşısına denk gelen yerden gireceğim. Karşılıklı dikeceğim. Sizler bildiğiniz kalın olmayan nasıl rahat ediyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Benim örgümün kenarları şöyle diş diş görünüyor. O noktalardan dikeceğim. Bir sağından bir solundan. Sıkmayalım dikerken, örgümüzde aynı esneklikte olsun. Buna da dikkat edelim. Bu uç noktaya kadar dikişimizi tamamlayalım. Evet, dikişimi tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Bağcık çalışması için yine kullandığımız tığımızla normal klasik zincir çekeceğiz. Ya da biliyorsanız dilediğiniz bağcık tekniğini kullanarak yapabilirsiniz. 4 milim tığımı aldım. Sizin elinizde hangi kalınlıkta tığınız varsa onunla çalışabilirsiniz. Fark etmez. Zaten ipimiz de kalın. Normal zincir çekerek bağcığımızı oluşturacağım. Çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Yaklaşık 90 santim ördüm. Bunu da sizler kendiniz yine uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde uzatıyorum. İpimi burada keseceğim. Bu kalan ipi iğne yardımıyla şu zincirin içinden geçirerek temizleyebilirsiniz ya da düğüm atabilirsiniz. Dilediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Bu bağcığın uzunluğunu belinize göre bakarsınız, göz kararı, bir de fiyonk yapacağınızı düşünüp ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve dikişimizi de baktığımda benim dikişim şurası. Berenin yan tarafına ya da tam neresine gelmesini istiyorsanız şöyle hafif yan tarafa gelecek şekilde ben ayarladım. Bağcığımı takacağım noktayı buluyorum. Şöyle yaptım. Şöyle. Şu ortadaki iki ajurum tam ortalı olacak şekilde ayarladım. Buradan bağcığımı geçireceğim, geleceğim. Diğer ucunu buradan çıkaracağım. Çengelli iğne yardımıyla yapalım. Bere çalışmasını tamamlamış olduk. Çok kolay bir çalışmaydı zaten. Hemen bir günde tamamlayacağınız kolay bir örgüydü. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşların da birkaç ilmek ekleyip, bizler 50 ilmekle başlamıştık. Düz örgülere geçerken 2 ilmek artırmıştık. Yine aynı mantıkla 54-55 ilmek başlayıp yukarı çıktığında da, düz örgülere geçtiğinde de birkaç ilmek artırıp, sırası geldiğinde de popcornları sırasıyla yerleştirdiğinde nasıl denk geliyorsa, popcorn sayısının bir önemi yok. İlmeklerinizi sığdığı kadarıyla. Sonra aradaki düzleri çalışırsınız. Yukarı doğru popcornlarınızı çalışırsınız. Bu uzunluğu da yapacağınız berenin büyüklüğüne göre biraz daha uzun çalışırsınız. Diğer taraflar aynı mantıkla çalışırsınız ve bereniz biraz daha büyük olmuş olur. Bizim örgümüzün büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası rahat giyilebilir ölçüde oldu. Daha önce çalıştığım hırkamıza kombinlemek niyetiyle yapmıştım. Hırkamız için 3. ipimizi kullanmıştık. Kalanıyla da bere yaparak değerlendirmek istedim. Bunu da size göstermek istedim. Elimden geldiğince yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Umarım sizler de severek yapıp denersiniz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.